yoga dersinde yoga yapmaya çalışıyor. Bak paylaşacağım sizinle. Bak bak. Evet hanımlar, günaydın. Ben terledim birazcık. Stres oldu. A few moments later. Şimdi pazara geldik. Evet, burada her şey var. Meyve, takı. Giyim, çanta falan Böyle- hediyelik evet. var. Çok ünlü bir yermiş. Kaldığımız otel de yakın mı bu arada? Çok yakın. Güzel. Motorla 2,5 dakika falan sürdü. Arka caddesi öyle diyeyim. Bütün insanlar şu an buraya geliyor. En popüler pazarıymış. Şimdi pazardayız. Daha çok böyle hediyelik eşyalar, az önce de söylediğimiz gibi, ama onun yanı sıra böyle kıyafetler, plaj elbiseleri, ketenler, her şey mevcut. Saç aksesuarları vesaire. Bu pazar sadece pazar gibi düşünmeyin, çünkü kahve içme, tatlı yeme alanları da mevcut ve ne kadar kalabalık görüyorsunuz. Aa, süper. Şimdi buranın meşhur bir tatlısı var. Onu yemeye geldik. Blueberry'li ve Oreo'lu muydu? Pardon, lotuslu olan çok seviliyormuş. Onları deneyeceğiz. Bu arada lotuslu bitmiş. Biz başkasını söylüyoruz. Evet. Hangisini söyledi? Strawberry ile blueberry mi? Evet, lotuslu bitmiş kalmamış. Biz de çilekli ve yaban mersini deneyeceğiz. İnşallah güzeldir. Şu şekilde servis ediyorlar. Blueberry and strawberry. Okay, thank you. Aşkım ödeyelim. Ben tuttum. Zaten 50 yok orada, 100 vereceksin direkt. Bu mu? 100 vereceksin. Bu. Evet. Sana 50.000, Rupi verin. hatta 56.000 verecekler sana. Burada oturup yiyebilirsin diyor. Şimdi tadım testi yapıyoruz. İlk çileklinin tadına bak. Ben bakayım. Bak. Dızdaki donutun kremalı hali. Daha güzel ama. Daha güzel. Ama içinde yok. İçinde krema var, sadece üstüne koymuşlar. Normal bir donut şeyini düşünün. Pufunu. İçinde böyle krema ama baymayan bir krema var. Ve pudra şekeri diye. Onun dışında bir şeker yok. Mesela bizdeki donutların üstü şekerle kaplı ya. Öyle bir şey yok. O yüzden bu daha hafif ve yenir yani bu. Çok güzelmiş tadı. Kıvamı da bayağı iyi. Baksana. Çok iyi ya. Şimdi blueberry olanı deniyoruz. Top sende. Güzel, ben çok beğendim. Güzel. İkisi de çok güzel. Aldın mı değil mi bu da? Aldım. Büyük ısırdım o yüzden. Güzel. Büyük ihtimalle ki öyle. Hepsi aynı. Evet, sadece marmelatını koyuyoruz. Evet, işte. marmelatı farklı. İçi falan her şey aynı. Sadece üstündeki marmelatı farklı. Yani- Ama şöyle yapabilirlermiş mesela. İçine de doldurabilirlermiş. Yani evet. Yani mesela bir ısırık aldın, 2 ısırık aldın. Mesela şöyle
Aşkım ne yaptın? Aa, içinde varmış. Ha var mı? Bir dakika içini gösteriyorum. Az önce tarif ettiği şey tam olarak buydu. İçinde de Olması gerekiyor. Şimdi dedi, mesela çünkü evet. buraya kadar yedin abi. Altı boş kalıyor. Evet. O zaman bir anlamı yok diyecektim ki Ta ki doldurmuşlar. içini görene kadar. Aynen. Az önceki böyle değildi ama. Murat ne kadar sıcak ya. Çok sıcak. Arkanı bir döner misin? Sadece yani 5 dakika içerisinde görünüyor mu bilmiyorum ama çok terledik ya. Sıcak. Şimdi ben deneyeyim. Bu arada şuraya bakar mısınız ya? Bildiğin kravat gibi olmuş ha. Hangisini daha çok beğendin? Dürüst olacağım ben. Şöyle, ben çok böyle meyve özü, işte meyveli şeyleri çok sevmiyorum. Az öncekinde sadece üstünde çilek vardı. Altını mesela sadece kek olarak daha beğendim. Ben de çilek bana daha hafif geldi. Aynen. Bir de çok içinde baskın değildi. O kekin şeyi çok güzeldi mesela. Onun sadesini, aslında sadesini alıp yiyebiliriz. Ben yeter. Yani yok yani öyle daha keyif verir. döküler. Şu an bak. Dokundurmuyorum çünkü şu an biraz yanıyorum. Böyle doğal taşlar var. Onlar bizde de var gerçi. Şöyle hazır tırnaklar var. Takma tırnaklar. Bak burada tişörtleri alıp sade olarak alıp baskısında buradan seçebiliyorsun. Burada bu şekilde özel baskı da yapıyorlar. Fiyatları da burada yazıyor zaten. Rupiye değil mi? Yapabiliyorsun, evet rupiye. Yeah, you can follow me on Instagram. Ben şu an ne yapıyorum? Yes. Nice. Thank you very much. Böyle seçenekleri de var, renkleri de var. Ice cream? Yeah, soft ice cream, soft flavor. Buranın en favori dondurmasını söyleyeyim. Yeah. Padatya. I know the popular one. Yeah, popular Indonesian. Right? Yeah. Yeah. I wanna come to Dubai. Turkey. I'm so Turkey. sorry. You know Turkey? Yeah, sure. I love so much. Yeah. I wanna go to Turkey. Evet, dondurma çekildi. Fıstık döküldü. Şimdi şuruplarını döküyorlar. Oh, süper. Güzel görünüyor. Şimdi pistaçyolu değil mi? Pistaçyolu dondurmamızı aldık. Cream. Şöyle yakından da gördünüz az önce zaten. Deneyelim hemen. Bir artısı yok. Kötü değil. Ama normal. Böyle wow olabileceğim bir şey olmuyor. de değil. Ama yani bu bizim normal kakaolu dondurmamız. Hiçbir fark yok bence. Bence o pistachio dediği şu şey Antep fıstıkları var ya, sadece üstüne eklemesi. Yani çikolatalı dondurmayı sana veriyor, sadece üstüne ilave onu yapıyor bence. Bizde zaten böyle hani bir şey yoktu. Deneyelim dedik sadece, yani bir tavsiye yoktu.
Merak ettik nasıl yapıyorlar diye. Yani fena değil. Ama gerek var mı düşünülür. Is that all natural? Yeah. Evet, şimdi bir butik diyeyim. Butikten şöyle ben gömlek aldım. Bana uyumlu olmak için. Evet, Başar'a uyumlu olmak için. Bir de Başar'a poşetine şöyle gösterebiliriz. 2 parça şey aldık. Şort ve gömlek aldık. Bunlar da Türkiye'de normalde yarı yarıya. yarı yarıya oldu aynen. Yine gösteririz size. Güzel bir alışveriş olduğunu düşünüyorum bu arada ben. Bizim baklavamızı almışlar, yok. Bak Allah aşkına ya. Ne alaka ya? Ne bu? Bir yalanı bir bedava mı? Aşkım. Ananaslı Ya şöyle istiyorum saçma şeyler almak istiyorum ben de, evet. Aha şu çok iyiymiş ya. Şu. Hangisi? Dur ben elime alayım. Bu çantalardan istiyordum. Şu sağdaki renkten aldım. Göstereceğim şimdi size. 3 rengi var zaten. Kahvesi, böyle kirli beyazı, krem gibi olanı. Bir de siyahı var. Şimdi bowl'lara bakacağız. Towards Celik at the far post. Evet, şimdi Cici Su'ya geldik. Canggu'nun en güzel kruvasanları, tatlıları olan bir mekan olduğunu duyduk. Yani şu an kapıda o kadar kuyruk var ki anlayabiliyorum neden bu kadar kuyruk olduğunu. Muhtemelen gerçekten yorumlarda yazdığı gibi güzel bir yer. Biz de keşfedelim, tatlıları deneyelim bakalım. Az önce Cici Su dedim ama Cici Susu. Şöyle gösterelim size de. Bu sefer ararsınız bulamazsınız. Menüler burada. Şurada. Bak proteinli öğünler var. Büyük Ne kadar bastırma, uygun. protein bazlı, yeşillikler. Şöyle geniş bir menüsü var buranın. Şöyle. Normalde sıfırları var arkadaşlar. 95.000, 3 sıfır daha yani. Siz 95 olarak düşünün mesela. 95.000. 85.000, 150.000, 95.000, 85.000. Rupi yani aslında. Rupi bunlar. Öyle düşünün, evet. Burada tatlı çeşitlerini de size gösterelim. Kruvasanlar var. Şimdi biz geldik, oturduk masamıza falan ama menüde ben göremedim bu tatlı çeşitlerini. O yüzden sizi yan tarafa götüreceğim tekrar sıraya. Yani burada da oturabilirsiniz dilerseniz, yemek yiyecekseniz. Ama biz dışarıyı tercih ediyoruz şu an. Gelin. Thank you very much. Have a good day. Evet, şimdi geldik tekrar. Burada fotoğraf çekiyorlar. Çünkü kapının bu manzaralıyı çok beğeniyorlarmış. Yani çok da süslü püslü bir kapı değil ama beğeniyorlar. Ben şöyle geçeyim. Burası devamlı böyle kahvelerini alıp direkt herhalde şu köşede bir muhabbet dönmüş ki insanlar ya da tam yazısı görünüyor. Herkes çünkü gelen yaklaşık biz buradayken bir 30-40 kişi geldi. Herkes kahve alıp şurada fotoğrafını çektiriyor. Sırayla böyle. Şimdi bizden sonra bir grup daha gelecek. Aynı bu şekilde kahvelerini alıp şu şekilde kenarda fotoğraf çektiriliyor. Bu kruvasanın çok meşhur olduğu söyleniyor. Biz bunu deneyeceğiz. Bir tane de şöyle banana chocolate alalım dedik. Evet, daha önce hiç böyle bir şey denemedik. Evet. Muzlu. Bir de buranın meşhur bir kahvesi var. 2 tane de ondan söyleriz. Tamam. Şöyle çekin buraya da sizleri görün. Banana chocolate. Yes.
Şimdi siparişimi verdim. 2 tane kahve söyledim. Bir tane muzlu banana, muzlu çikolatalı kruvasan, bir tane de o diğer meşhur olanı söyledim. Totalde 204.100 rupi tuttu. Gösterelim ekranı. Her gittiğim yerde ismim çok farklı yazılıyor. Bu kez de Buju olarak yeni ismimle, Canggu'da yeni ismim artık Buju. Sen artık buju. Şimdi kahvelerimizi aldık. Deneyelim. Hemen şurada deniyorum. Güzel. Yani aslında ice latte gibi ama daha keskin. Değil mi? Ve bazı daha yüksek. Evet. Daha doğru. Yani kahveni içerken böyle o çekirdeği hissediyorsun. Evet. Güzel, ben beğendim. Güzel, ben de. Yani böyle ne bayıyor, ne az geliyor. Yok iyi, çok iyi. Böyle çok yani tam olması gerektiği gibi. Güzelmiş kahvesi. Şimdi kruvasanlarımızı deneyelim. Evet. Seninki hangisi? İlk onun tadına bakalım bence. Sonra Tamam. buna geçelim istersen. Ben tutayım. Tamam, onu da. Yağlı mı biraz? Ama kruvasan yani normal. Bu badem ya. Bademli. Bademli kruvasan. Bu çok övülüyordu. Şu üstündekilerin adı neydi? File badem. File badem. O da badem ama filesi. Evet. Bakalım hemen tadına. Yani şu an uç kısmını ısırdığım için tam anlayamadım. Güzel. İçini de bayağı dolu. Çok güzel, ben beğendim. Nasıl, beğendin mi? Çok güzel. Bir de ben deneyeyim. Bence çok güzel. Ben beğendim. Hani yormuyor, baymıyor. Ben böyle aşırı çikolatalı tatlılar zaten sevmiyorum. Daha çok sütlü tatlılar yediğim için beğendim. Yani beklediğimden iyiydi benim. Evet, baymıyor. Oh my god. Çikolata bombası geliyor. Bir dakika, ters açtım. Güzel bir şeye benziyor. Evet. Muzun tadını alamıyorum. İçinde muz yok ki bunun ama. Diğerini daha çok beğendim. Bu sadece hani böyle kruvasan üstüne çikolata ya da çikolatalı kruvasan yiyormuşum gibi. Ben şu an bildiğin muz yiyorum. Gerçekten mi? Evet. Bana gelmedi. Şu an daha yeni Ya da başlıyor. ben kenarlarını ayırdım da sana Evet. mı geldi? Ya, Ama bu ya evet, ama benim böyle favorim. baskın bir muz yok, evet. Çok böyle baymıyor. Saf muz gelmedi yani. Beğenmedim ben. Ama yani ben şöyle bir kıyaslama yapacağım. Daha önce videolarda görmüşsünüzdür. Biz bir kruvasancıya gittik İstanbul'da. Onun mesela çikolatalı böyle içi fındıklı bir şeysi vardı, kruvasanı vardı. Evet. Bu çikolatayla kıyasladığımda kesinlikle o İstanbul'da yediğimiz Evet. daha güzel. Değil mi aşk? Aynen. Bu arada Ah. senin Ama kendini rujum falan. kaybettin. Neyse olsun, ruj hep yapacak bir şey yok. şöyle var ama çok ben de alamadım tadını. Bir tam ortasından yer misin? Tam ortasından. Hani şey yapıyorlar ya, böyle muzu ezip banana bread falan yapıyorlar ya. Bread miydi? Banana bread galiba. Onu da hiç sevmem. Sen olsan muzluyla mı devam edersin yoksa bademli mi? Bademli. Kesinlikle bademli. Bir daha ısırabilir miyim? Sen ısır, tamam ısır. Bu sınıfta kaldı. Bu arada beğenmedik ama yedik. Baksana. Para verdik o kadar. Para verdik. Geldiğimiz kruvasancı bu arada bir tanesi gelal servis. Gelal mı deniyor ona ya? Hadi böyle paket. Yani şöyle göstereyim. Al götür de diyorlar. Al götür de deniyor aynen. Gel al da deniliyor. Bir küçük alanını bu şekilde değerlendirmişler ve küçücük bir tabure koymuşlar. Hani öyle rahatça oturabileceğiniz bir yer değil ama bunun yanında hemen restoran kısmı var. Orası 2 katlı. Daha ferah, güzel. Bu kruvasancının daha doğrusu bu kadar sevilmesinin nedeni bence yani görsellik olarak, yani pek bir numarası yok çünkü.
Bademli kruvasanı okey çok güzel ama onun dışında farklı bir albenisi yok. Kahve de güzel ama fotoğraf çekilmek için çok küçük bir alan yaratmışlar ve şu an çok popüler orası. Yani burası. Onun dışında restoran kısımlar dediğim gibi ama öyle süslü, çiçekli, manzaralı gibi bir yer düşünmeyin. Çünkü sokaktayız yani. Ya şöyle. tatlı alanlar genelde oturuyor. Yan taraftaki yerde oturuyor. Burada gelen zaten direkt kahve alıyor. Aynen. Kahveyi alıp hemen yanında o çiçeklerin orada şey yapıyor. Fotoğraf çekiliyor. Evet. Yani Olayı farklı bu yani numarası şu yok. anki durduğumuz yer. Evet. Ama pastanesi içeride. Güzel miydi? Güzeldi ama dediğim gibi sadece bademli bademli kruvasanı ve kahvesi güzeldi. Banana chocolate beğenmedim. Kimseye önerir miyiz? Banana bread dediğim var ya, o olayı seviyorsanız okey, tam size göre ama biz sevmiyoruz. Kahvesi güzel bu arada. Kahve çok güzel, beğendim. Bardağı da güzel. Bu arada biz Canggu'dayız. Otelimiz de burada. Hemen bir arka sokakta şansımıza. Biz 3 dakikaya falan gelmişizdir herhalde değil mi? 3 dakikaya geldik buraya yürüyerek. Genelde burada motor kullanıyorlar. Çünkü çok fazla trafik olabiliyor. Anlık ama yani hani aralıksız değil. Çat diye böyle 5 dakika kilitleniyor ve 5 dakikalık yol 1,5 saate kadar bulabiliyor. Ama burada burası Endonezya'nın bir adası olduğu için her yer yaklaşık hani yarım saat, 1 saat sürebiliyor. Trafiğe takılırsan işte o da biraz Daha da uzuyor. uzayabiliyor, Yoksa evet. dediğiniz gibi Onun dışında, bir ucundan bir ucuna gitmek 3 saat falan alıyor. 2,5-3 saat evet, oluyor. bir ucundan bir diğer ucuna 3 saat kadar sürüyor, evet. Ama onun dışındaki yerler yarım saat. Hatta şöyle söyleyeyim, biz 20 dakika motorla 20-25 dakikaya gittik değil mi? Aynen. Bir de şöyle bir şey var. Biz hani şimdi yolları bilmediğimiz için daha temkinli gidiyoruz. Bir de burada trafik tersten aktığı için ekstra yavaş oluyor haliyle. Ama tabii ki bu yerel halk daha da hızlı gidiyor olabilir. Allah şükürler olsun ki Balibel'de olmadık. Balibel'deydi. Bu arada motor grubu gidiyor. Evet. Herkes motor kullandığı için ve motorlar da hani A'dan Z'ye bütün motorlar var. Burada Yani araba çeşit gerçekten biraz sıkıntı çünkü trafiğe kalma olasılığı çok yüksek. Hatta dün bile biz şeye gittiğimizde, kulübe gittiğimizde hani otobüste 1 saat sürüyor. ve 1,5 saat yol gösteriyordu 1 mesela saat giderken. yol gösteriyor işte 1-1,5 saat ama motorla 6 dakika. Yani siz Bayağı düşünün. Çünkü fark var. otobüsün de büyük olduğu için ondan dolayı her sokağa giremiyor. Ve Burada yollar da dar. Patika yollar Evet. çok. O Motoru yüzden olduğu için kaçış yani- yok. Yani çok kısa sürede gidebiliyor. Evet. Yani mesela bizim sokaklarımız, yollarımız gibi düşünmeyin burayı. Sokaklar dar olduğu için hani böyle ben onu geçeyim, şuna yol vereyim gibi bir şey değil. Kendi yolunda ilerliyorsun. Başka bir alternatifin yok. Karşıdan karşıya geçmek istersen sadece el yapıyorsun. Hemen zaten Şöyle saniyede yapıyorsun. duruyor. Evet. O da çok garip geliyor mesela bana. Çünkü biz alışmadık ya şeye. Yani bizde öyle bir şey olmadığı için. Bizdekiler Bizde maşallah yaya geçidiğinde koşuyor. geçsen bile durmuyor yani bağırıyor. Lan çekil lan falan yapıyor böyle. Ay bizdeki yaya da zaten oraya bakmıyor, el yapmıyor ya da ne bileyim beklemiyor. Direkt koşuyor karşıya. Yaşlılar, teyzeler koşuyorlar ya karşıya. Öyle. Güzel ama yani. Ben sevdim burayı. Evet ben de çok Çok sevdim. sevdim. Ya dönesim hiç yok yani. Ama bir daha gelirsem uzun kalmak isterim. Büyük ihtimalle villa olur. Yani villa kiralıyorsunuz burada ve çok ucuza geliyor. Aylık kiraladığınız zaman Airbnb olur. Başka da vardır Böyle muhtemelen de. şeyler, yerler var. Birkaç yerde var. Biz gördük, baktık fiyatları falan. Aylık yaptığınız zaman daha ekonomik ucuz. oluyor. Ve aylık yaparsanız bir yer kiralarsanız kesinlikle kalacağınız gün kadar da motor kiralayın. Evet. Motorda da şöyle bir şey var. Biz bu arada motor kiraladığımız yeri rastgele bulduk. Yani yolda yürürken girdik, işte konuştuk, konuşmaya çalıştık ve kiraladık. Bizim kiraladığımız yerde bir günlük motorun ücreti 200 rupiydi. Ama bunun günlerini bölmüşler. Örneğin işte bir gün kiralarsanız 200 rupi, 1 ila 3 gün kiralarsanız 180, 1 ila 7 gün kiralarsanız 160. Öyle
düşüyor gün boyu. Gün boyu derken yani günler arttıkça fiyat düşüyor. Yani biz sorduğumuzda mesela çok pahalı. Ben onunla aylık falan kiralama yapıyorum diyenler oluyordu. Evet. Bize Ya yerine göre değişiyor. Bir arkadaş grubumuz vardı öyle uçakta gelirken tanışmıştık. Onlar mesela kaçtı gününe daha mı? 2 gününe aslında? 375 vermişler mesela. 350 375 falan var. 380 mi diyormuş? Ya 370 ya 380 vermişler 2 günlüğüne. Biz mesela bir günlüğüne 200 verdik. Biz de o zaman dolandırıldık. Ya işte değişebiliyor. Ya bu arada şöyle, biz burada otelde kaldığımız, yeni tanıştığımız arkadaşlarımızla da konuştuğumuzda yüksek buluyorlar ödediğimiz ücreti. Ama biz ilk bilmediğimiz için daha doğrusu bize normal gelmişti 200. Şöyle bir ayrıntı var. Burada Gojek ve Gojek Grop. Grop uygulamaları var. Ya çok daha uyguna götürüp getirebiliyor ama yani sen kullanmıyorsun. Tabii şöyle bir şey vardı Şoför mesela. Biz kullanıyor. dün geldik. Uygulamada vardı ama kullanmadık. No problem. Mesela burada şöyle bir şey var. Grok muydu? Gojek. Grok ve Gojek'te. Gojek. Gojek'te. Biz baktığımız zaman mesela gideceğimiz yerden Gojek'ten kiralarsak kiralama demek yani Gojek'ten Yani çağırma işte. çağırma. Bize taksi gibi düşün. Bir taksi gibi. Taksi biraz reklam gibi oldu ama. Reklam değildir, işbirliği Aynen. yok. Ona örnek vereceğim. Mesela çağırıyorsunuz, geliyorsun motora atlıyor, götürüyor gideceğiniz yere. Orada mesela 12.000 rupiydi. Biz mesela 25.000 iki motor olarak gittik. Arkadaşlarımız falan bayağı yani. Burada Yüze kime giden- ne olursa. Ben onu Kimini 100'e açıklayayım götürmüşler, şimdi. 100 bin Evet. rupiye götürmüşler. Kimini işte 50 bin rupiye. Burada şöyle oluyor. Diyor ki işte kaça götürüyorsunuz? 100 bin diyor mesela. O falan diyorsun. Gidiyorsun falan gel 50 olur diyor falan böyle hani Yani pazarlık indirebildiğiniz kadar. Bu Evet. yiyeceğiniz ürün mesela böyle restoranlarda değil ama mesela pazarlarda bir şey alacaksınız. Hediyelik eşyalarda olur. Bugün de mesela bir çanta alacaktık bize 400 dediler. 400 mü 350 dediler. Bir anda 200'e düştü. Evet, burada Öyle olabiliyor. pazarlık kavramı çok başka. Yani dediği gibi az önce mesela bir tane tripod sordum. 300 dedi. 300 rupis dedi. 300 rupiden hani çok bulduğumu söyledim. Yani gidiyor gibi yaptım. Sonra 300 rupiden 50 rupiye düştü çat diye. İşte sonra ben gitmedim daha içeriye. Farka bakar Yoluma mısın? devam ettim ve arkada hani böyle gülüyorlar. Hani burada Ya- kim yerse kafasıyla bakıyorlar. Ama Yani aklınızda olsun buraya gelirseniz yani böyle hani hep pazarlık yapacaksınız ama her hep. şey. Yani böyle şey olur tam böyle çingene olacaksınız. Böyle ne derler ona? yani Ya düşürebildiğiniz kadar düşürün yani. sürekli isteyeceksiniz. Konuşun ya pazarlık yapacaksınız. Şey alır ya böyle hani kurbanlık pazara gidersin Aynen, bir ürün alırsın. ben yaptım. Düşürebildiğin kadar Biliyorsun. düşür ya aynı o sistem. Ben şu çanta, bu çanta işte evet. Şu Bali yazan çanta için sadece işte yine 300-400 Tabii 3-4 tane daha ürünü aldık falan Evet. böyle yarım saat falan rupi istediler. artık. Ben böyle kadının elini tutuyorum böyle sallıyorum işte böyle gülüyorum falan böyle. Kadın da hani böyle tatlılık yaptım falan zannetti. Ondan sonra bayağı herkes güldü yani orada dediği gibi kurbana girmiş gibi pazarlık yapıyordum. Ama şöyle bir şey var mesela Türkçe bir şey söylediğinizde hiç kimse anlamıyor ama pazarlık dediğinizde herkes anlıyor. Yani satıcıların hepsi pazarlık diyorsun. Mesela hiç dilin yok, hiç konuşamıyorsun, translate yok, internet yok diyelim. Sen böyle bakıp pazarlık diyorsun, herkes anlıyor ve okey falan deyip fiyat hemen hesap makinesini açıyor, oraya yazıyor kendi fiyatını. Sen böyle ne falan yaptığında sana uzatıyor. Hani sen ne veriyorsun gibisinden. Sen oradan işaretliyorsun, tamam diyor gönderiyor. Başka şöyle şunu da söyleyeyim. Biz Ulun Danu Tapınağı'na mı gitmiştik? Kapı orası ya da miydi ya? Handara mıydı acaba orası? Ona bakacağım, yazarım. Bir kapıda fotoğraf çektik ya hani çok sıra vardı Golf orada. sahası. Golf sahası olan, evet golf sahası olan. Zaten bundan önceki videoda ya da bu videonun başında söylemişizdir orayı. Orada bizi bir pazara götürdüler. Oradaki pazarda genelde meyve, yine hediyelik eşya, işte kıyafet ama işte buranın kendi yerel kıyafetlerinden böyle uçuş olan kıyafetlerinden satan yerde hiç düşünmeden alın.
şöyle bir örnek vereyim. Orada magnetler 9 rupi. Canggu'da bir pazara gittik bugün. Orada 65 rupi miydi? Böyle çok şekilli olanlar. Aradaki fark yani 9 rupi nerede, 65 rupi nerede? Belki diyeceksiniz ki 65 rupi de hani çok bir şey değilmiş diye. Ama tabii ki daha uygunu varken neden gidip kazıklanayım? Magnet yani. Ne katacak yani? Her size? zaman buraya gelirsiniz, pazarlık yapacaksınız. Tek yapacağınız şey pazarlık ve para bozduracağınız yer. Evet, o çok önemli. Özellikle kamerası ve para sayması olan yerlerde yapın. Çünkü çok hızlı para saydıkları için veriyorlar. Evet, çok hızlılar. Hani bunu siz saydığınızda bile ben doğru verdim falan olayı yapıyorlar. Yani o Öyle kadar muhabbet çok dönüyormuş. Evet. Parmaklarını mı o kadar hızlı kullanıyorlar ki Zaten o da videoda var. Biz bir yere gittiğimizde adam böyle şey yani. bayağı ya makine gibi diyeyim size. O Para şekilde. sayma makinesinden Gerçekten. daha hızlı. Evet. Çok iyiler o konuda. Ya burada da dolandırılabilirsiniz bu konuda. Paranız eksik olabilir. Hani böyle alayım çıkışta yani kapıdan çıkıp sayarım falan muhabbeti sakın Yani olmasın. girin. Bu arada kur farkı da çok fark ediyor şeyde. Neydi oranın ismi? Havalimanı. Havalimanında ve buraya göre çok fark ediyor. Evet. Havalimanı daha pahalı değil mi? Pahalı. Yani daha az almış oluyorsun. Burada daha fazla Evet. alıyorsun. Evet. Ama Kur burada da farkından. evet. Ya kur farkı çok şey oluyor. Havalimanında daha pahalı. Ama burada da yani yine dediği gibi makinesiz, para sayma makinesi olmayan, kamerası İki şey olmayan özellikle ya bir şey olmaz demeyin yani her türlü bir şekilde yapıyorlar. oluyor ya. Öyle bir boşluğunuz oluyor ki ya da çok buranın mesela hava gerçekten sıcak ve nemli olduğu için insan şey yapabiliyor böyle. Hani şuraya yeter ki hızlı gideyim. Hani şu nemden bir kurtulayım, acele edeyim çabasına giriyorsunuz. O boşluğunuza denk gelmesin. Ona dikkat edin. Şimdi buraya gelmişken madem meşhurmuş burası fotoğraf için biz de çekelim bir şeyler yani. Bir fotoğraf çekelim. Sonra Bali sokaklarındayız. Bakalım. Az önce size dedim ya fotoğraf alanı var diye. Yani fotoğraf alanı dediğim sadece şu çiçekli alan ve sadece Cici Susu yazıyor bu kadar. Fotoğrafta nasıl çıkıyor bilmiyorum gerçi ama şu sol taraftaki pembeli hanımefendiyi görüyor musunuz? Ya bu kuyruk sadece bu pembe çiçeklerin orada fotoğraf çekebilmek için. Bilemedim yani şimdi buna değer mi? Evet şu an fotoğraf çekiyoruz. Çektik. Ya Yeter bu o sırayı kuyruğa- kim bekleyecek ya? Gerçekten bu kuyruğa girmeyelim dedik. Yani şöyle selfie yaptık. Ve bu Siz- şu an hiçbir şeymiş. Yani bir gidiyor. Kuyruk mu? Evet bayağı bir gidiyormuş yani. Ne numarası var arkadaşlar bunun? Baksana pembe çiçeğin önünde fotoğraf. Şimdi gider daha güzel çiçek bulurum ben Orada ya. yukarıda Gigi Susu yazıyor. Gerek yok. İşte değişik bir şey oluyor ya ne derler ona bir. Ya acaba ışıklandırmayla falan oynadıkları için mi? Bilmiyorum olabilir. Az önce size para bozdurma ile ilgili bir şeyler söylemiştik. Şu anki kur direkt önümüze çıktı. Yani burayı gördük. Bir bakalım istersen kamerası var mı? Para sayma makinesi var mı diye, güvenli mi? En azından size de örnek olsun. Biz burada bozdurmadık ama. Yok burası sağ taraf. Change. Okey. Kamerası var bu arada. Para sayma makinesi de var. Bilginiz olsun. Bu kadar. Thank you so much. Güvenli bir yermiş. Evet güvenli bir Aklınızda yermiş. olsun videoyu çektiğimiz yerde hemen burası. Gigi Susu. Öyle bir durum olursa buradan. Bak mesela burası da çok küçük bir alan. Sadece böyle hani bizdeki güvenlik yerleri gibi düşünün. Tek bir Güvenlik alan. kulübesi gibi. Evet, onun gibi baksana küçücük arkada hiçbir şey yok. Ama Ama arkada kamera ve şurada para sayma makinesi var. önemli olan da o. Evet. Ona dikkat edelim arkadaşlar. Genelde Bali'dekiler şu şekilde bu tarz giyiniyorlar. Böyle işte çiçekli gömlekler, uçuş kıyafetler. Böyle couple kombin de yapabilirsiniz. Burada da var. Yine aynı şekilde burayı da gösterelim. Burada genelde surf yaptıkları için tişörtlerde, gömleklerde hep böyle surf fotoğrafları falan görebilirsiniz. Şapkaları genelde hep Bali yazılı zaten. Şöyle çantaları. Şöyle göstereyim. İnsanlar zaten hep motor kullanılıyor burada. Ve zaten bunları da göstermeden gitmeyelim. Büyük ihtimalle videoda izlemiş de olabilirsiniz. Buranın ana temeli masaj. Her yerde
Yani bir sokakta 5 tane falan masaj yeri var. Yani iyisi kötüsü tartışılır tabii ki ama çok fazla masaj yeri var. Haliyle yani işte Endonezya, Bali, Tayland bunlar hep masaj şeyleri olduğu için bunları da bolca göreceksiniz. Şimdi az önce magnet satan bir abinin önünden geçtik işte. Magnetleri gösterecektim size. Ne kadar diye sordum. Bana şey dedi, hani sen ne veriyorsun? Ben sonra tekrardan şey dedim, hani normalin ne kadar dedim. Ondan sonra dedi ki 15'ini yaptı. Ondan sonra durdum ben böyle. Tam böyle gidiyordum. Arkamdan bana böyle şey yapıyor, el ediyor. Sen kaç verecektin diyor. Aynen. Bakın buradaki gömlekler de çok güzel. Az önce de bir butik göstermiştim size. Hep böyle işte Bali'ye özgü çiçekler, işte surf görselleri, hayvan görselleri falan mevcut. Bu böyle bir tık pahalı bir butiğe benziyor ama geneli hep bu tarz giyiniyor. Yani çok da rahat bu arada ya. Baksana efil efil. Çok güzel. Burada Bali bel hastalığı var biliyorsunuz ki. Yani sularla yüzünüzü yıkayamıyorsunuz. Dişlerinizi fırçalayamıyorsunuz. Sadece turistlere özgü bir şey bu arada. Yerel halk bundan etkilenmiyor. Turistlerde bir şey olmuş işte. Biz de dişimizi fırçaladığımızda, yüzümüzü yıkadığımızda ekstra içme suyuyla yapıyoruz. Duş alındığında bir problem olmadığı söyleniyor. O nasıl oluyor onu da anlamadım ama bilmediğiniz, güvenmediğiniz, böyle gerçekten kaliteli olmayan restoranlarda yemek de yemeyin gerçi de su içmiyorsunuz arkadaşlar. Çünkü buzlu sular falan çok tehlikeli. Biz şimdi bildiğimiz bir yere gittiğimiz için rahatlıkla içtik. Ama siz böyle küçük tezgahlardan, sokak lezzetleri gibi yerlerden yemek yerseniz ya da bir şey içerseniz hastalanmanız çok mümkün. İşte aradığımız dükkanı bulduk. Bali'deki boş bir dükkan. Django'da. Buraya ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Sahibiyle anlaşıp yarın hemen tavuk dönerci açacağız. Ama çok güzel bu arada yani. Bak ben Şuraya sistemi baksanıza. kurdum. Sistemi oraya koruyorsun. Premix koyacaksın abi. Şurada Burada masalar. içeride masalar, içeride lavabo. Buraya da masa atacaksın. Tavuk döner, et döner. Evet, burada da arkadaşlar hep böyle yol kenarlarında muzlar var. Böyle daha henüz olgunlaşmamış. Bu şekilde böyle. Ama genelde hep bu boyutlarda oluyor zaten. Büyük Evet, yok. Hep o böyle küçücük. bizim Türkiye'deki o büyüklerden yok. Hep böyle küçük küçük.